Herkese merhaba. Finans ve yatırım dünyasının derinliklerine indiğimiz programımıza hoş geldiniz. Bugün sizin için özel bir inceleme hazırladık. Borsa İstanbul'un en çok konuşulan, belki de en iddialı şirketlerinden biri Kontrolmatik Teknoloji, Enerji ve Mühendislik AŞ, yani Kontör kodlu şirketi masaya yatırıyoruz. Önümüzde şirketin son 10 çeyreklik finansal raporları ve en güncel faaliyet raporu var. Bu belgelere bakarak şirketin finansal durumunu, gidişatını anlamaya çalışacağız. Ama başlamadan hemen çok önemli bir hatırlatma yapalım. Burada paylaştıklarımız, yorumlarımız tamamen bu raporlardaki verilere dayanıyor. Kesinlikle bir yatırım tavsiyesi değil. Bunu hep söylüyoruz ama tekrar etmekte fayda var. Yatırım kararları tamamen sizin kendi araştırmanız ve risk değerlendirmenizle alınmalı. Aynen öyle. Bizim amacımız bu yoğun verileri sizin için biraz daha anlaşılır kılmak. Öne çıkan noktalar neler, kritik sinyaller var mı, bunlar ne anlama geliyor onu ortaya koymak. Kontrolmatik gerçekten de son birkaç yılda çok büyük, çok köklü bir stratejik değişim içinde. Hani bildiğimiz mühendislik şirketiyken Aynen öyle. rotayı tamamen geleceğin teknolojisine, enerji depolama sistemleri üretimine çevirdi. Cesur bir adım ama tabii riskleri de var. İşte tam da burası heyecan verici oluyor. Yani bir mühendislik firmasından küresel bir teknoloji üreticisine dönüşüm potansiyeli çok iddialı. Peki kağıt üzerindeki bu büyük vizyon bilançoya nasıl yansımış? Karlılık ne durumda? En önemlisi kasaya para giriyor mu? Yani nakit akışı nasıl? Rakamlar bu iddialı dönüşümü destekliyor mu? Yoksa tehlike çanları mı çalıyor? İncelememizin sonunda elimizdeki bu raporun ulaştığı nihai yatırım kararı ya da tavsiyesini de konuşacağız. Eğer siz de böyle finansal analizlere, şirket incelemelerine meraklıysanız belki kanalımıza abone olmayı düşünebilirsiniz. Böylece sonraki analizleri de kaçırmazsınız. Şimdi lafı daha fazla uzatmayalım. Kontrolmatik'in finansal dünyasına şöyle bir dalalım bakalım. Önce şirketi kısaca bir hatırlayalım isterseniz. Kontrolmatik enerji, endüstri, ulaşım, madencilik gibi kritik sektörlerde teknoloji ve mühendislik çözümleri sunuyor. Özellikle sistem entegrasyonu, anahtar teslim projeler konusunda bayağı bilinen bir firma. 40'tan fazla ülkede 400'den fazla proje yapmış var. Yani küresel bir tecrübesi var. Ancak dediğimiz gibi son yıllardan rota tamamen değişti. Şirket bütün odağını, kaynaklarının çoğunu iştiraki Pomega enerji depolama üzerinden batarya enerji depolama sistemleri yani BESS üretimine kaydırdı. Peki neden? Neden böyle ani bir değişim? Cevap aslında küresel trendlerde. Bu BESS pazarının 2032'ye kadar yani önümüzdeki 8-10 yılda 50-55 milyar dolarlık devasa bir büyüklüğe ulaşması bekleniyor. Bu teknoloji yenilenebilir enerji için, şebeke istikrarı için çok kritik. Kontrolmatik de bu pastadan büyük bir dilim almak istiyor anlaşılan. O yüzden milyarlarca liralık çok sermaye yoğun bir yatırıma girdi. Bu strateji aynı zamanda bu karbon emisyonlarını azaltma gibi küresel hedeflerle de uyumlu görünüyor. Bu dönüşümü destekleyen somut adımlar da var değil mi? Mesela Siemens'le bir mühendislik ittifakı kurdular. Bu önemli bir güvence gibi duruyor. Evet, hem teknoloji, hem üretim verimliliği hem de finansman tarafında bir güvence sağlıyor olabilir. Daha da çarpıcısı bence ABD'li batarya teknoloji lideri Or Next Energy yani ONE'la yapılan anlaşma. Yıllık 7 gigawatt kapasiteli münhasır üretim anlaşması bu. Bu Pomega için gerçekten oyun değiştirici bir gelişme. Hem teknolojik yetkinliği gösteriyor hem de Ankara fabrikasının kapasitesi için uzun vadeli bir alım garantisi demek. Yani bu anlaşma aslında hem bir nevi teknoloji onayı hem de satış garantisi gibi mi? Aynen öyle. İşte bu dönüşüm Kontrolmatik'i temelden değiştiriyor. Artık sadece proje kovalayan bir mühendislik firması değil, milyarlarca liralık sabit varlık yatırımı yapmış, seri üretim yapması gereken küresel bir teknoloji üreticisi olma yolunda. Bu da tabii şirketin finansal yapısını, risk profilini, hatta değerleme metriklerini bile değiştiriyor. Hani eskiden daha az sermayeyle dönen proje bazlı bir model vardı, şimdi ise dev fabrikalar, yüksek sabit maliyetler var. Dolayısıyla operasyonel kaldıraç artıyor. Yani sabit maliyetlerin payı yükseliyor. Başarı artık sadece proje kazanmak değil, seri üretim verimliliği, teknolojik rekabet gücü, tedarik zinciri yönetimi gibi farklı yetkinlikler gerekiyor. Bu durum sizin gibi yatırımcılar için hem daha yüksek kar marjı, ölçek ekonomisi gibi fırsatlar sunuyor ama aynı zamanda yüksek sabit maliyetler, teknolojik geri kalma riski gibi tehditleri de getiriyor. İşte bu büyük stratejik dönüşüm, bu kumar diyelim, finansallara nasıl yansımış? Hadi rakamlara bakalım artık. Tamam, şimdi şu finansal raporları bir didikleyelim bakalım. Elimizdeki son 10 çeyreklik verilere göre bilanço resmen Pomega yatırımlarıyla şişmiş durumda. Toplam varlıklar son 10 çeyrekte yani yaklaşık 2,5 yılda 7 katına fırlamış. 4,6 milyar TL'den Haziran 2025 itibariyle 32 milyar TL'ye ulaşmış. 7 kat. Gerçekten inanılmaz bir büyüme rakamı bu. Evet muazzam, bu büyümenin motoru da duran varlıklar. 1,85 milyar TL'den 16,3 milyar TL'ye çıkmış. Özellikle maddi duran varlıklar kalemi yani fabrika yatırımları 1 milyar TL'den 11,2 milyar TL'ye yükselmiş. Pomega'nın imzası bu. Duran varlıklar tamam. Peki ya dönen varlıklar? Yani daha kısa vadeli varlıklar? Orada durum ne? Orada da ciddi bir artış var gibi.
Ticari alacaklar 730 milyondan 3,9 milyar TL'ye çıkmış, 5 kattan fazla. Stoklarsa 470 milyondan 3 milyar TL'ye 6 kattan fazla artmış. Bu ne anlama geliyor? Bu şu anlama geliyor, büyüme çok ciddi bir işletme sermayesi ihtiyacı yaratmış. Yani şirket büyüyor ama alacaklarını tahsil etmekte zorlanıyor olabilir veya vadeler uzamış olabilir, stokları da şişmiş. Bu nakit akışını zorlar. Şimdi madalyonun diğer yüzüne, yani yükümlülüklere, borçlara bakalım. İşte burası daha kritik. Yükümlülükler varlıklardan daha hızlı artmış. 3,2 milyar TL'den 25 milyar TL'ye çıkmış. Varlıklardan daha hızlı mı? Evet, bu büyümenin kaynağı çok net. Borçlanma. Toplam finansal borçlar, yani banka kredileri, tahviller falan aynı 10 çeyrekte tam 13 kat artmış. 946 milyon TL'den 12,4 milyar TL'ye fırlamış. 13 kat. Neredeyse tüm büyüme borçla finanse edilmiş o zaman. Aynen öyle. Ve burada hemen bir alarm zili daha çalıyor. Kur riski. Şirketin net yabancı para pozisyonu, yani döviz varlıklarıyla döviz borçları arasındaki fark, 929 milyon TL artıdayken, yani döviz fazlası varken 4 milyar TL'ye eksiye dönmüş. Yani 4 milyar TL'lik bir açık pozisyon mu var? Evet, bu demek oluyor ki TL değer kaybederse, kur artarsa bu şirketin bilançosuna ve karına çok ciddi olumsuz etki yapar. Çok hassas bir denge. Anlıyorum. Borçla büyüme ve yüksek kur riski. Peki öz kaynaklar, şirketin kendine ait olan kısmı, orada durum ne? Orada da artış var. 1,3 milyar TL'den 6,9 milyar TL'ye yükselmiş ama rapor diyor ki bu artışın çoğu şirketin kendi işinden kazandığı karlardan değil, daha çok yapılan sermaye artışlarından gelmiş. Yani hissedarlar cepten para koymuş. Tamam, şimdi gelir tablosuna geçelim. Karlılık nasıl? Hasılat, yani satışlar, geçen yılın aynı dönemine göre %46 artmış. 6 milyar TL civarına ulaşmış. Bu iyi bir haber gibi. İlk bakışta evet, satışlarda artış var. Ama raporda çeyrekler arası ciddi dalgalanmalar olduğuna da dikkat çekiliyor. Bu biraz proje bazlı işlerin doğasından kaynaklanıyor olabilir. Gelirler düzensiz. Daha önemli olan karlılık marjları. Brüt kar marjı son 6 ayda %16,8 olmuş. Geçen yıl aynı dönemde %23,6'ymış. Ciddi bir daralma var marjda. Neden daralmış peki marj? Maliyetler mi arttı? Muhtemelen maliyetler arttı, belki rekabet fiyatları düşürdüğü, daha da önemlisi esas faaliyet karı, yani ana işten kazanılan para, faiz ve vergi öncesi kar geçen yıla göre %3 düşmüş. Satışlar %46 artarken ana faaliyet karı düşüyor. Bu önemli. EBIT marjı da %14,7'den %9,8'e gerilemiş. Sebebi artan maliyetler ve tabii büyümeyle birlikte şişen genel yönetim, pazarlama, Ar-Ge giderleri. Bunlar kâra baskı yapıyor. Peki en alt satır, yani net kar. Ana ortaklığa düşen kar ne olmuş? Oradaki durum daha da çarpıcı sanırım. Evet, orası gerçekten çok dikkat çekici. Geçen yılın ilk 6 ayında şirket yaklaşık 1 milyar TL net kar açıklamış. Bu yılın aynı döneminde ise sadece 93 milyon TL. %91'lik devasa bir düşüş. %91 düşüş mü? Satışlar %46 artarken bu nasıl olabilir? Neden bu kadar büyük bir fark var? İşte burası işin en karmaşık tarafı. Raporlara göre bu net kar rakamı şirketin asıl operasyonel performansından çok finansal ve muhasebesel kalemlerden aşırı etkileniyor. Bu devasa düşüşün ana sebepleri ne? Birincisi, patlayan borçların getirdiği devasa finansman giderleri. İlk 6 ayda 2,7 milyar TL finansman gideri yazılmış. Bu kârı eritmiş. İkincisi, yüksek enflasyon muhasebesi nedeniyle ortaya çıkan net parasal pozisyon kayıpları. Bu teknik bir kalem ama kar zararı çok etkiliyor. Üçüncüsü de ertelenmiş vergi kalemleri. Yani özetle gördüğümüz net kar rakamı şirketin temel faaliyetlerinin sağlığını tam yansıtmıyor olabilir. Daha çok borç yükü ve muhasebe teknikleriyle şekillenmiş bir rakam. Bu yüzden tek başına net kâra bakmak yanıltıcı olabilir. O zaman gerçek durumu anlamak için nakit akışına bakmak şart. Şirketin kasasına gerçekten para giriyor mu? Nakit yaratma gücü ne durumda? Nakit akım tablosu belki de en net ama aynı zamanda en endişe verici tabloyu sunuyor. Raporlar diyor ki şirket operasyonel olarak nakit yaratmakta çok zorlanıyor. Büyümeyi tamamen dış finansmanla sürdürüyor. Bakın, işletme faaliyetlerinden nakit akışı, yani ana işten kasaya giren net para son 10 dönemin 7'sinde negatif. Bu ne demek? Şirket yaptığı işlerden para kazanamıyor, hatta para kaybediyor demek operasyonel olarak. 7 dönem negatif mi? Neden peki? Temel nedenler bilançoda gördüğümüz o şişen ticari alacaklar ve stoklar. Para orada duruyor, kasaya dönmüyor. Yatırım faaliyetlerinden nakit akışı ise her dönem istisnasız negatif. Milyarlarca liralık nakit çıkışı var. Sebebi belli, Pomega fabrika yatırımları. Peki bu değirmenin suyu nereden geliyor? Cevap, finansman faaliyetlerinden nakit akışı. Bu kalem sürekli pozitif.
Yani şirket, operasyon ve yatırımdan doğan nakit açığını sürekli yeni borç alarak ve sermaye artırımı yaparak kapatıyor. Bu tabloyu birleştirince durum pek parlak görünmüyor nakit açısından. Raporlar adeta bir büyüme tuzağından bahsediyor gibi. Yani şirket büyüyor, iş alıyor ama bu daha çok işletme sermayesi ihtiyacı yaratıyor. Daha çok borçlanmak zorunda kalıyor. Bu sürdürülebilir mi? İşte tam da bu yüzden Pomega yatırımlarının bir an önce devreye girip pozitif nakit akışı yaratması hayati önem taşıyor. Bu yapı, bu sürekli borçlanma ve sermaye isteme döngüsü uzun vadede sürdürülebilir değil. Finansal yapı alarm veriyor aslında. O zaman tam da bu noktada Pomega'ya yani geleceğe odaklanalım. Bütün umutlar orada gibi. İlk büyük adım Ankara Polatlı'daki gigafabrika. Türkiye'nin ilk özel LFP pil hücresi tesisi Ağustos 2023'te açıldı. Kapasite hedefleri de iddialıydı. Özellikle o One anlaşmasıyla 7 gigawatt-hour. Bu fabrikanın stratejik önemi büyük herhalde. Çok büyük, hem Türkiye için bir ilk hem de bölgede bir üs olma potansiyeli var. O an anlaşması da dediğin gibi hem pazar garantisi hem de ABD pazarına bir kapı açıyor. Ama kontrolmatik durmuyor. Daha da iddialı bir hamleleri var. ABD Güney Carolina'da planlanan 2. gigafabrika. Yaklaşık 279 milyon dolarlık 3 gigawatt kapasiteli bir tesis bu. İkinci bir fabrika daha mı? Neden ABD? Evet, başta 2024 sonu deniyordu ama son raporlarda 2026'ya kaymış görünüyor bu ABD fabrikasının açılışı. Bu da projenin zorluğunu gösteriyor belki de. Peki neden ABD? Yani Türkiye'deki fabrika daha yeni açılmışken? Cevap büyük ihtimalle ABD hükümetinin o meşhur enflasyonu düşürme yasası, yani IRA. Bu yasa kapsamında verilen devasa teşvikler. ABD'de üretilen pil hücrelerine kilowatt saat başına $35, batarya paketlerine $10 vergi kredisi veriyorlar. Bu karlılığı acayip arttırabilecek bir şey. Biden bile oyun değiştirici demiş bu yatırım için. Anladım. Yani hem büyük pazar hem de müthiş teşvikler var ABD'de. Peki bu BES pazarı ne kadar rekabetçi? Pomega'nın şansı ne burada? Rakipler çok güçlü mü? Pazar aşırı rekabetçi. Özellikle Çinli devler hem teknoloji hem fiyat konusunda çok agresif. Ama Pomega'nın da bazı avantajları olabilir. Nedir bunlar? Türkiye'deki ilk ve tek LFP fabrikası olması, iç pazar avantajı, Siemens ve One Year gibi küresel ortaklıklar. Bir de şirketin dikey entegrasyon hedefi var. Yani ham maddeyi de kendisi üretme planı. Bu Çin'e bağımlılığı azaltabilir. Türkiye'nin konumu da lojistik avantajı olabilir. Fırsatlar kadar riskler de var demiştik. Şimdi o risklere biraz daha yakından bakalım. En güncel konulardan biri şirketin %300 oranında yani 1,95 milyar TL'lik devasa bir bedelli sermaye artırımı için SPK'ya başvurmuş olması. Neden bu kadar büyük bir sermaye artırımı gerekiyor? Finansallara bakınca bu pek bir tercih gibi durmuyor açıkçası. Daha çok bir zorunluluk. Nedenleri belli. 1. O tehlikeli seviyedeki boşluluğu biraz azaltmak, öz kaynakları güçlendirmek. 2. O sürekli negatif olan işletme nakit akışını finanse etmek. 3. Devam eden ve planlanan PKM yatırımları özellikle ABD fabrikası için kaynak yaratmak. Peki bunun mevcut hissedarlar için anlamı ne? İşte orası kritik. Eğer mevcut hissedarlar bu sermaye artırımına katılmazsa, yani rüçhan haklarını kullanmazlarsa, şirketteki ortaklık payları %75 oranında azalacak. Yani hisseleri ciddi şekilde sulanacak, değeri düşecek. Bu önemli bir seyrelme etkisi. Bu sermaye artırımı ihtiyacı aslında diğer finansal riskleri de gösteriyor. Başka hangi finansal riskler var öne çıkan? Evet, hepsi bağlantılı. En başta yüksek borçluluk riski var. Kaldıraç çok yüksek, faizler de yüksekken bu karlılığı eziyor ve şirketi kırılgan yapıyor. İkincisi, likidite ve nakit akışı riski. Gördük, şirket sürekli dış kaynağa muhtaç, kredi piyasaları sıkışırsa, finansman bulamazsa ciddi kriz yaşayabilir. Üçüncüsü, tekrar altını çizelim, kur riski. O 4 milyar TL'lik açık pozisyon, kur artışlarına karşı büyük bir bomba gibi. Bunlar finansal riskler. Peki ya operasyonel tarafta? Omega yatırımları planlandığı gibi gitmezse ne olur? Stratejik riskler neler? Orada da ciddi riskler var tabii. Birincisi, proje yürütme riski. Özellikle o ABD fabrikası gibi devasa bir projeyi zamanında ve bütçesinde bitirememek büyük risk. Zaten hedefin 2024'ten 2026'ya kayması bu riskin başladığını gösteriyor olabilir. İkincisi, teknolojik rekabet ve fiyat baskısı. Batarya teknolojisi çok hızlı değişiyor. Pomega'nın hem teknolojik olarak geri kalmaması hem de Çinli üreticilerin fiyat baskısına dayanması lazım. Zor iş. Üçüncüsü de ham madde bağımlılığı. Lityum gibi kritik maddelerin tedariğinde sorun yaşanması veya fiyatların uçması da riski artırıyor. Bütün bu belirsizlikler, riskler hisse performansına da yansımıştır herhalde. Raporlar ne diyor hisse senedi hakkında? Evet, raporlar hissenin son bir yılda ciddi düştüğünü ve çok dalgalı yani volatil olduğunu belirtiyor. Fiyat kazanç gibi geleneksel çarpanlar da o net kârdaki dalgalanmalar yüzünden pek bir anlam ifade etmiyor şu an. Hisse fiyatı sanki mevcut durumdan çok tamamen Pomega'nın gelecekteki başarı hikayesine, o büyük potansiyel beklentisine göre fiyatlanmış gibi. Bu beklentiler gerçekleşmezse fiyatta sert düşüşler olabilir tabii. Peki tüm bu analizleri toparlarsak,
İncelediğimiz raporun genel sonucu ne yönde? Kontrolmatik için ne diyor? Sorunları, riskleri artırıyor. Diğer yanda eğer Pomega yatırımları özellikle ABD başarıyla ve karlı bir şekilde hayata geçerse şirketin geleceği bugünkünden çok daha parlak olabilir. Yani klasik bir ya batar ya çıkar durumu. Yüksek risk, yüksek potansiyel getiri vaat eden bir büyüme hikayesi bu. Yani özetle yatırım kararı tamamen Pomega'nın başarılı olup olmayacağına ve tabii yatırımcının risk algısına bağlı. Peki en kritik soru. İncelediğimiz bu detaylı analiz raporu nihai olarak ne tavsiye ediyordu? Al mı, sat mı, tut mu? Rapor hani net bir şekilde al ya da sat demiyor. Daha çok durumun karmaşıklığını ve yüksek riskleri vurguluyor. Şirketin çok kritik bir dönemeçte olduğunu, başarının tamamen Pomega'ya bağlı olduğunu söylüyor. Bu vurgu aslında hani yatırımcıların çok dikkatli olması gerektiğini ima ediyor. Ama aynı zamanda eğer başarılırsa ortaya çıkacak o büyük potansiyeli de göz ardı etmiyor. Yani sonuç olarak rapor, risk ve getiri dengesinin çok hassas olduğunu, nihai kararın yatırımcının kendi değerlendirmesine, beklentisine ve risk toleransına kaldığını belirten, dengeli ama oldukça temkinli bir duruş sergiliyor. Kesin bir yönlendirme yok. Peki sizler ne düşünüyorsunuz? Bu analizi dinledikten sonra Kontrolmatik size cazip geliyor mu? Bu kadar riske rağmen potansiyeli almaya değer mi? Pomega'nın küresel bir oyuncu olabileceğine inanıyor musunuz? Yoksa finansal tablolardaki bu sinyaller sizi korkutuyor mu? Yorumlarda düşüncelerinizi, kendi görüşlerinizi bizle paylaşırsanız seviniriz. Bu ilginç konuyu birlikte tartışalım. Ayrıca gelecekte başka hangi şirketleri böyle detaylı incelememizi istersiniz? Merak ettiğiniz, takip ettiğiniz şirketler varsa önerilerinizi de yorumlara yazabilirsiniz. Evet, Kontrolmatik'in finansal röntgeni çektiğimiz bu detaylı incelemenin sonuna geldik. Gerçekten de şirketin hikayesi büyük bir potansiyel ile büyük risklerin nasıl iç içe geçtiğinin güzel bir örneği. Sanırım akıllardaki en temel soru şu. Kontrolmatik bu zorlu dönüşümü başarıyla tamamlayıp küresel bir enerji depolama devine mi dönüşecek yoksa bu dev yatırımların ve borçların altında mı kalacak? Önümüzdeki birkaç yıl bu sorunun cevabı için kritik olacak. Yakından izlemek lazım. Kontrolmatik teknolojiyi incelediğimiz bu yolculukta bize katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Umarız sizin için faydalı ve düşündürücü bir sohbet olmuştur. Finansal yolculuğunuzda her zaman bilinçli kararlar almanız dileğiyle hepinize bol kazançlı ve sağlıklı günler dileriz. Hoşça kalın.